Çalıştığınız şirketin sizi yasal olarak kovamadığı bir ülke hayal edin. Performansınız yerlerde sürünse, şirketiniz ekonomik krizin ortasında olsa, hatta iflasın eşiğine gelse bile işinizi kaybetmenin mümkün olmadığı bir senaryo. Çalışanlar için yaşanması imkansız bir ütopya gibi geliyor, değil mi? Ancak Güney Kore'de yaşanan bu durum hem çalışanlar hem de işverenler için işin içinden çıkılamayan bir distopyaya dönüşmüş durumda. Dünyanın en sert iş kanunlarına sahip olan Güney Kore'de birini işe aldıktan sonra işten çıkarmak neredeyse imkansız. Çalışanları korumak için tasarlanan bu yasalar aksine istihdam oranlarını yerle bir ediyor. Gençlerin iş bulmasını engelliyor ve hali hazırda çalışan kişilerin sonuçları ölüme varacak kadar yoğun bir şekilde çalışmasına sebep oluyor. İyi niyetlerle çıkılan bu yolun sonuçlarını anlamak için geçtiğimiz yıl yaşanan ve tüm ülkeyi sarsan bir hikayeyi incelememiz gerekiyor. 15 Temmuz 2025 sabahına gidiyoruz. Sabahın erken saatlerinde ülkenin başkenti Seul korkunç bir haberle sarsıldı. Güney Kore'nin en popüler fırın zinciri olan London Bagel Museum'da çalışan 26 yaşındaki Hyowon Jang, şirket yatakhanesindeki odada ölü bulundu. Henüz 14 aydır çalışan Jang'ın bilinen bir sağlık sorunu yoktu. Otopsi raporu geldiğinde kalp yetmezliği dışında herhangi bir hastalık bulgusunun olmadığı fark edildi. Olayın arkasındaki sebep ancak geriye dönüp son bir hafta çalışmasına bakıldığında ortaya çıktı. Jang yeni şubenin açılışı için o hafta tam tamına 80 saat çalışmıştı. Bu insanlık dışı çalışma süresinin detayları durumu daha da korkunç bir hale getirdi. Hayatını kaybetmeden 5 gün önce sabah 9'da başladığı mesaiyi ertesi gün sabah 6'da bitirmişti. Aralıksız tam 21 saat çalıştığı bir vardiya. Yatakhaneye döndüğünde o kadar yorgun ve bitkindi ki arkadaşları onu yemeğe çağırdığında yemek yemeyecek kadar bitkin bir haldeyim diyerek odasına çekildi ve odadan bir daha çıkmadı. Hyowon'un ölümü bir kaza değil. Güney Kore'de her yıl ortalama 200 kişinin hayatını alan aşırı çalışma salgınının bir parçasıydı. Peki işçiyi koruduğu söylenen ve iş güvencesi sağladığı düşünülen bu katı yasalar varken insanlar nasıl göz göre göre ölüme sürükleniyor? İşte bu sorunun cevabı Güney Kore'nin küllerinden doğup yoksulluktan zenginliğe geçtiği dönemlerde yatıyor. Güney Kore'nin bugünkü çalışma kültüründe geldiği noktayı anlamak için 1960'lı yıllara dönmeliyiz. Kore Savaşı'nın ardından Seul tam olarak bir harabeydi. O yıllarda kişi başına düşen milli gelir yalnızca $100'dı. Yani o dönemde ülke Filipinler ve hatta ezeli düşmanı Kuzey Kore'den bile daha fakirdi. 1961'deki darbeyle başa geçen General Park Chung-hee ülkeyi bu fakirlikten kurtarmak için acımasız ama etkili bir kalkınma planını devreye soktu. Hedef gayet basitti. Ne pahasına olursa olsun ihracat yapılacak ve sanayileşmenin önü açılacaktı. Bu dönemde işçiler sanayileşme uğruna her şeyi yapacak bir asker olarak görüldü. Bireysel hakları ellerinden alındı, grev yapmak vatan hainliği sayıldı. Samsung ve Hyundai gibi dev şirketlerin büyümesi için işçi hakları feda edildi. O yıllarda tekstil fabrikasında çalışmak modern kölelikten farksızdı. Genç kızlar ve erkekler günün 16 saati çalıştırılıyor, ayda yalnızca 1 veya 2 gün izin yapabiliyorlardı. Daha da kötüsü zaten ufak olan atölyelere daha fazla insan ve makine sığdırmak için tavanları ikiye bölüyorlardı. Bu nedenle işçiler vardiyaları boyunca 2 büklüm çalışmak zorunda kalıyordu. Tuvalet molaları bile oldukça kısıtlı olduğu için çoğu işçi su içmekten kaçınıyordu. Han Nehri mucizesi denilen o inanılmaz ekonomik kalkınma işte bu işçilerin teri, kanı ve gözyaşı üzerine inşa edilmişti. Ancak bu çalışma koşulları sonsuza kadar süremezdi. 1970 yılında 22 yaşındaki tekstil işçisi Tail John çalışma koşullarının insanlık dışı olduğuna ve mevcut kanunun sadece kağıt üzerinde kaldığını göstermek için elindeki iş kanunu kitabıyla sokağa çıktı. Polisler etrafını sardığında da üzerine benzin döktü ve biz makine değiliz. Pazar günleri dinlenmemize izin verin, yasaları uygulayın diye bağırarak kendini ateşe verdi. Polisler hemen müdahale ederek adamı hastaneye kaldırsalar da hastanede son nefesini verirken söylediği karnım aç feryadı Güney Kore işçi hareketinin fitilini ateşledi. Bu olay işçileri birleştiren bir sembol haline geldi. Yıllar süren baskıların, darbelerin ve şiddetli polis müdahalelerinin ardından 1987'de
şekilde tüm ülkeye yayılan büyük işçi mücadelesiyle milyonlarca insan sokağa döküldü. Makineler durdu, tersaneler ele geçirildi ve askeri rejim nihayet dize getirildi. İşte tam bu noktada olaylar büyük bir hızla ve kontrolsüzce tersine döndü. 1987 öncesinde işçinin hiçbir hakkı yok diye eleştirilen sistem 1987 sonrası yapılan reformlarla işçi ne yaparsa yapsın asla işten çıkarılamaz noktasına geldi. Bugün yürürlükte olan İş Kanunu'nun 23. ve 24. maddeleri işten çıkarmayı fiilen imkansız kılan o meşhur zırhı oluşturdu. Yasaya göre bir çalışanı kovabilmek için geçerli bir sebebe sahip olmanız veya şirketinizin iflas edecek kadar batık durumda olması gerekiyor. Ancak sorun şu ki mahkemeler ve iş kurulları bu maddeleri mantık sınırlarını zorlayacak şekilde yorumluyor. Düşük performans, işe düzenli olarak geç kalma veya uyum sağlayamama gibi sebepler kovulmak için yeterli görülmüyor. Durumu anlatmak için şu örneğe bakalım. Bir gençlik merkezinin müdürü 8 çalışanına taciz ettiği ve mobbing uyguladığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Tüm kanıtlara rağmen komisyon müdürün personellerinin yalnızca bir kısmını taciz ettiğini, kötü niyetli olmadığını ve şirkete sunduğu katkıları öne sürerek işten çıkarmayı haksız buldu. Komisyon müdürün işe geri dönmesine karar verdi ve mağdurları kendilerini taciz eden müdürle aynı ofiste yan yana çalışmaya devam etmek zorunda bıraktı. Bir diğer örnek de küresel ofis paylaşım devi WeWork'te yaşandı. Şirket dünya genelinde küçüleceğini açıkladı ve binlerce kişiyi işten çıkardı. Ancak Kore şubesinde çalışanların kendi istekleriyle ayrılmaları sağlanamadığı için küçülmeye gidilemedi. New York'ta çalışacak işçi kalmazken Kore'de komisyon hayır bu insanları işten çıkaramazsın diyordu. İstenmeyen personelleri yasal sebeplerle kovamayan şirketler durumu çok daha karanlık ve acımasız bir yoldan çözmeye çalıştı. Gölge işten çıkarma. Çalışanları kendi istekleriyle istifa ettirmek için ofisleri psikolojik bir savaş alanına çevirdiler. Korece'de Guvongosajik yani gönüllü istifaya teşvik denen bu süreçte kullanılan bunaltıcı yöntemler şu şekilde. Öncelikle istenmeyen çalışanın elinden tüm projeler alınıyor ve ona yapılacak bir iş verilmiyor. Bütün gün sadece bir masada oturup ekrana bakması bekleniyor. Eğer bu taktik işe yaramazsa masa taşıma taktiği devreye giriyor. Çalışanın masası ofisin en saçma ve en izole köşesine, bazen bir koridora hatta tuvalet girişinin yanına taşınıyor. Çalışan toplantılara çağrılmıyor, öğle yemeklerine davet edilmiyor ve hakkında hiçbir iş yapmıyor, iş arkadaşlarıyla uyumlu değil şeklinde dedikoduları yayılıyor. Amaç çalışanı o kadar mutsuz, o kadar değersiz ve o kadar yalnız hissettirmek ki kendi isteğiyle lanet olsun diyerek tazminat alıp gitmesi. Bu toksik kültür sadece düşük performans gösterenleri değil, yüksek potansiyelli yetenekleri de vuruyor. Özellikle teknoloji alanında çalışan gençler bu toksik ortamdan kaçmak için çareyi ülkeden kaçmakta buluyor. Bu aşırı korumacı yasalar ülkeyi yalnızca psikolojik olarak değil, ekonomik olarak da derinden etkiliyor. Şirketler bu çalışanı bir kere işe alırsam bir daha asla çıkaramam, ömür boyu çalıştırıp maaş vermek zorunda kalırım korkusuyla yeni personel alımlarını neredeyse tamamen durduruyor. 2025 verilerine göre orta ölçekli şirketlerin yarısından çoğu yeni istihdam planlamıyor. Bunun yerine kendilerini korumak ve yasal yükümlülüklerden kaçmak için kısa vadeli anlaşmalara, freelance çalışanlara yöneliyor. Bu da iş garantisi olmayan ve geleceğini göremeyen dev bir prekarya sınıfı yaratıyor. Bu durum videonun en başında bahsettiğimiz Hyoman Jang'ın hayatını kaybetme sebebini açıklayan temel bir sebeptir aslında. Şirketler yasal çekinceler nedeniyle yeterli sayıda yeni çalışan alamadığı için mevcut çalışanlar 2 hatta 3 kişilik iş yükünü tek başına sırtlamak zorunda kalıyor. Bir yanda iş bulamayan milyonlarca genç varken diğer yanda işi olduğu için şanslı sayılan ama tüm işleri tek başına halletmek için 80 saat çalışmaya zorlanan çalışanlar var. Güney Kore Han Nehri mucizesini yaratmak için çıktığı bu yolda iyi niyetle hazırlanan yasaların yarattığı bir kapanın içinde sıkışıp kalmış durumda. Peki sizce işçiyi korumak demek onu asla işten çıkarmamak mı demektir? Yoksa ona insani koşullarda çalışabileceği sürdürülebilir bir piyasa yaratmak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.